Merhaba, hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir tarifle karşınızdayım. Allah kabul etsin oruçlarımızı. Ramazan bayramı çok yaklaştı ve dolayısıyla bayramda sevdiklerimize, misafirlerimize ve ailemizi sevindirecek, ağızlarımızı tatlandıracak güzel tatlılar yapacağız. O tatlılardan bir tanesi de basma tel kadayıf tatlısı, ama öyle bir tatlı yapacağım ki restoran usulü tam bir pastaneden alınmış gibi olacak ve püf noktaları var birkaç tane. Videoyu sonuna kadar sarmadan izleyin. Tavsiye ediyorum, öneriyorum ki bu püf noktalarını kaçırmayın. Hamur olmayan, çıtır çıtır, tam bir pastane usulü tel kadayıf yapacağım. Hadi buyurun geçelim yapılışına. Arkadaşlar, öncelikle 4 su bardağı toz şekerime 3,5 su bardağı su koyarak şerbetimi yaparak başlıyorum. En önemli püf noktalarından birisi bu. Şerbet çok yoğun olacak. Şekeri sudan bir tık fazla olacak. Yoğun olmasının sebebi o çıtır çıtır tel kadayıflarımızı hamurlaştırmasın ve yumuşatmasın. Dolayısıyla 4 su bardağı şekere 3,5 su bardağı da su koyuyoruz. Yarım limon sıkıp içine atıyorum. Karıştırarak şerbetimi kaynatıyorum. Kaynadıktan sonra bir 10 dakika daha kaynatacağım. Yoğunlaşacak. Tel kadayıfın şerbetinin yoğun olması gerekiyor. Bu yandan da 250 gram tereyağımı kısık ateşte güzelce eritiyorum. Kullandığım su bardağı ölçüm 200 mililitre klasik su bardağı. Şimdi bunlar kaynasın, biz diğer işlemlerimize geçelim. Şimdi yarım kilo tel kadayıfım var. Kadayıflarımı birazcık ufaltıyorum, kesiyorum. Çok basit yapılışı. Dediğim gibi birkaç püf noktası var. Püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Kadayıfları öncelikle küçültmek bunlardan bir tanesi. Tereyağımız dediğimiz gibi çok kısık ateşte eriyor. Köpüklü olmamasını sağlayalım. Köpüklerini alalım. Kestiğim kadayıflarımı ikiye bölüyorum, kadayıfın 500 gramı. Kestiğim kadayıfımı tencereme koyuyorum. Bütün kadayıflarımızı kestik. Güzelce ayırıyoruz. Bu işlem önemli. Şimdi erittiğim tereyağımı kadayıfların üzerine yavaş yavaş ilave ediyorum. Her yerinin tereyağıyla buluşmasını sağlayacağız. Bir başka püf noktası da bu. Bol tereyağıyla gayet güzel bir şekilde harmanlanacak. Ama aça aça, böyle böyle. Bu esnada biraz ortalığa saçılabilir arkadaşlar. Çok önemsemeyin. Sonuçta burada yemek yapıyoruz. Mutfakta dağılabilir her şey. Önemli olan püf noktalarına dikkat etmek. Lezzet detaylarda gizlidir arkadaşlar. Pastanelerde ve restoranlarda emin olun, her şeyi kaidesine göre, hiçbir seferinde farklı yapmadan bazı detaylara önem vererek çok güzel yapıyorlar. O yüzden detayları dikkat etmek gerekiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, her yerini gayet güzel tereyağladım. Her yerine bulaştırdım, karıştırdım ve saçaklarını da gördüğünüz gibi açtım. Bütün çıtırlığın sebebi bu tereyağı arkadaşlar. İyice her yerine bulaştırılması ve saçaklarında açılması. Bu şekilde kadayıflarımız çıtır çıtır çok leziz olacaklar. Şimdi kadayıfımı yapacağım tepsimi güzelce tereyağıyla yağlıyorum.
Sakın arkadaşlar çok tereyağı kullanıyorsunuz demeyin. Çünkü bir şeyi yapmak istiyorsanız tam manasıyla tam olarak uygulamak zorundasınız reçeteleri. Az tereyağıyla yapalım, sıvı yağıyla yapalım derken maalesef kıvamı tutmaz. Dediğim gibi eğer dışarıdan, pastaneden de yiyorsanız, restoranda da yiyorsanız aynen bu şekilde çok bol tereyağı kullanılıyor mecburen. Dediğim gibi çünkü bütün lezzeti, kıvamı bunlar veriyor. Şimdi tepsimi güzelce yağladım. Şimdi bu parçaladığım, yağladığım kadayıflarımı güzelce yayıyorum her yerine. Ellerimi tekrar yıkamadan yapıyorum çünkü kadayıflarım da tereyağlı. İnce bir şekilde yarısını tamamen döşeyeceğim. Diğer yarısını da üstü için ayırıyorum. Aslında yapılışı çok kolay. Sadece kaidelere dikkat edip, püf noktalarına dikkat edip birebir yapmakta fayda var. Şimdi elimle düzlüyorum, bastırıyorum. Bastırıp bir miktar daha koyacağım. Sonra cevizimi yayacağım. Her yerini güzelce bastırdım, yaydım. Şimdi cevizimi bolca içlerine döküyorum. Ne kadar ceviz koyarsanız o kadar lezzetli oluyor arkadaşlar. Ben buna bir de ekstra lezzet katacak Antep fıstığı tozu da koyacağım. Çünkü yeşillik çok güzel görünüyor renk olarak da. Tadına zaten bir şey söylemiyorum. Bir miktar şöyle güzelce Antep fıstığını da yayıyorum. Tatları da karışsın, rengini de versin. Bu sizin zevkinize bağlı. Sadece Antep fıstığı koyabilirsiniz. Sadece de ceviz de koyabilirsiniz. Benim gibi ikisini de koyabilirsiniz. Şimdi tekrar kadayıflarımızı ikinci katını döşeme işine geçiyoruz. Güzelce aça her tarafını yayıyoruz. Yarısını altına, yarısını üstüne ayırmıştık. Şimdi elimle güzelce bastırıyorum arkadaşlar. Bu işlem de önemli. Bastıracaksınız, kadayıflar bu tereyağıyla beraber birbirine yapışacak. Eğer sert taş gibi kıtır kıtır bir tel kadayıf istiyorsanız kalıp gibi bastırmak önemli. Şimdi en önemli aşaması iyice elimle bastırdıktan sonra bir de şöyle benim başka boyutuna uygun tepsim var. Bunu tekrar kadayıfın üstüne koyup bastırıyorum, düzlüyorum. Ki her yer dümdüz kalıp gibi ve sımsıkı bir doku oluştursun. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde bastırdım. Kalıp gibi oldu. 180 derecede önceden ısıttığım fırına vereceğim şimdi. 15-20 dakika kontrollü bakacağım. Üzeri kızardığı zaman altını kontrol edip ters yüz edeceğiz. Tekrar fırına vereceğiz. Evet, kadayıfımız 15 dakika nar gibi kızarmış 180 derecede. Şimdi daha büyük bir tepsimin üstüne koyuyorum. Besmele ile kazasız belasız ters düz etmek istiyorum. Diğer tarafını da çünkü yine biraz daha kızartacağız. Evet, nihayet başardık. Gördüğünüz gibi çok güzel kızarmış. Şimdi kalan tereyağımı tepsime biraz daha koyacağım. Her yerini iyice tekrar yağlayacağım ki kadayıfım bu yağla güzelce kızaracak. Ve tekrar kadayıfımı tepsime veriyorum. Şimdi bir 5 dakika daha fırına vereceğim. Güzelce kızaracak. Sonra çıkınca şerbetleyeceğiz. Evet arkadaşlar, nar gibi kızardı.
Kadayıfımızı çıkardık. Şimdi sıcak sıcak hemen şerbetimizi veriyoruz. Şerbeti ılık, soğuk değil. Baklava ve kadayıfta şerbetimiz soğuk olmayacak. Fokur fokur vereceğiz arkadaşlar. Hamur olmamasının için püf noktası dediğim gibi şerbetin çok ağdalı, çok şekerli olması ve kadayıflarımızı gayet güzel bir şekilde bol tereyağıyla yağlamamız gerekiyor. Nefis bir şekilde şerbetini emiyor gördüğünüz gibi. Bütün şerbeti her yerine veriyorum. En az 1 saat dışarıda şerbeti emdireceğim, dinlendireceğim. 1 saatte buzdolabında bekleteceğim. Sonra da son halini, bitmiş halini size sunacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tel kadayıf yapmak bu kadar kolay. Bitmiş halini birazdan görelim. Evet, tatlım tam 1 saat dışarıda dinlendi. Bir yarım saatte buzdolabında dinlendi. Şimdi kesmek istiyorum. Bakar mısınız çıtırlığa? Halen çıtır çıtır ve çok zor kesiliyor. Nefis bir tatlı oldu. Şiddetle öneriyorum arkadaşlar. Öyle irmikli, sahte tel kadayıf tatlılarını denemeyin arkadaşlar. Gerçek tel kadayıfı yapın. Püf noktaları bunlar. Bayılacaksınız hem lezzetine hem kıvamına. Keserken bile çok zorlanıyorum gördüğünüz gibi. Bu arada bir püf noktası daha. Şerbetini vermeden sakın kesmeyin arkadaşlar. Şerbetini verdikten sonra kesmek biraz daha zor. Çünkü gerçekten çok kıtır, çok çıtır. Biz de zaten böyle olsun istiyoruz. Bunun için uğraştık. Güzelce kestik. Şimdi diğer taraflarını kesmeye başlıyorum. Bu arada beni bu dakikaya kadar izleyen tüm sevgili seyircilerime çok çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuşumdur. Yaklaşan bayramda bu tarifimle ağzınız tatlanır. Denersiniz bu tarifimi umarım. Ama bu arada oynatma listemde tatlı tariflerinde yine şekerpare, kalbura bastı, revani gibi bayramda da yapabileceğiniz güzel tatlılarım var. Onları da bir gözden geçirmenizi öneririm. Umarım beğenerek siz de bu tatlı tariflerini denersiniz. Ama kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi de lütfen unutmayın. Çünkü sizin destekleriniz bizim var olma sebebimiz. Sizin beğenileriniz ve yorumlarınız olmadığı zaman biz başarılı olamıyoruz. Evet, tatlımı kestim, şimdi servis edeceğim. Evet arkadaşlar, gayet güzel süsledim de. Şimdi tatlımı çıkartmak istiyorum. Besmele ile. Dökmeden hemen. Nefis tatlım hazır arkadaşlar. Görüyorsunuz dokusunu. Çıtır çıtır. Gayet güzel. Pastaneden alınmış gibi. Hiç kimse sizin yaptığınıza inanmaz. Gerçekten çok lezzetli görünüyor. Umarım tarifimi beğenirsiniz ve denersiniz. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki güzel tarifimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.